Merhaba gezgin dostum. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Şimdi seni City of London'ın kalbinde, yüzyılların üzerine eğilen bir sanat ve tarih sahnesine götürüyorum. Guildhall Art Gallery. Üst katta Victoria dönemi resimleriyle, göz göze geliyoruz, bir kat aşağıdaysa Roma Londrası'nın arenaya dönen kalbini keşfediyoruz. Aynı gün içinde hem bir dev tablonun önünde nefesini tutmaya, hem de 2000 yıllık taşlarla baş başa kalmaya hazır mısın? Burası ne? Neden önemli? Guildhall Art Gallery, City of London Corporation'ın sanat koleksiyonunun evi. Koleksiyon özellikle Victoria dönemi ve ön Raffaello'cu eserlerle güçlü. Londra'nın renkli geçmişini anlatan büyük tarih resimleri de burada. Giriş katındaki dev tuval, John Singleton Copley'nin Gibraltar'da Yüzen Bataryaların Yenilgisi adlı eseri, küratörlere göre Birleşik Krallık'ta sergilenen en büyük yağlı boyalardan biri ve galeri planı bu, devin etrafında düşünülmüş. Bu yüzden ilk bakışta mekanın ritmini bu tablo belirler. Sen de kendini sahnenin içinde bulursun. Peki ya sürpriz? Galerinin altında Londra'nın Roma Amfiteyatrosu yatıyor. Giriş, galerinin içinden. Aşağı indiğinde duvar kalıntılarını, drenaj hatlarını, arenanın kum tabakasını ve boşlukları tamamlayan dijital projeksiyonları görürsün. Dışarıda, Guildhall avlusunun zeminindeki koyu taş kavis de amfiteyatronun sınırını izler. Yaklaşık 80 metrelik bu hilal, yukarıda dolaşırken bile aşağıdaki arenanın nerede olduğunu fısıldar. Kısa bir zaman yolculuğu yapalım. Kurumun resim birikimi 17. yüzyılda saray ve devlet portreleriyle başlıyor. İlk galeri 1885'te açılıyor, ancak 1941'deki bombardımanda neredeyse tamamen yok oluyor. Geniş çaplı yeniden geliştirme sırasında 1985'te Roma Amfiteyatrosu'nun kalıntıları keşfediliyor. Yeni galeri Richard Gilbert Scott'ın mimarisiyle 1999'da yeniden kapılarını açıyor. Bu yüzden burada gördüğün her şey kaybın ve yeniden doğuşun sakin bir dersini de verir. Nerede? Nasıl gelinir? Adres: Guildhall Yard, Bank, Mansion House ve St. Paul's metro istasyonlarına dakikalar mesafede. Moorgate, Cannon Street ve Liverpool Street hattı kısa yürüyüşle. Şehrin bu kısmı sabah saatlerinde ofis kalabalığı ve öğleden sonra sakin bir ritim arasında gidip gelir. Sen de tempona göre plan yapabilirsin. Bilet gerekir mi? Genel giriş ücretsiz. Aynı biletle Roma Amfiteyatrosu'na da inersin. Yoğun günlerde hızlı geçiş için çevrim içi genel giriş bileti almak tavsiye edilir. Özel sergiler ayrıca ücretli olabilir, o yüzden programını yaparken sayfalarını kontrol etmek iyi fikirdir. Ne zaman gitmeli, kalabalığı nasıl yönetmeli? Hafta içi sabahları galerideki ışık yumuşaktır, tabloların yüzeyinde detaylar daha temiz görünür. Öğleden sonra amfiteyatroda projeksiyonlar belirginleşir, fotoğraf için hoş bir kontrast oluşur. Yağışlı günlerde üst katlar güvenli bir sığınak gibidir. Rüzgarlı havalarda ise avludaki kavis çizgisini izleyerek dışarıdan üstten plan hissi yakalayabilirsin. Kısa kapanışlar özel etkinliklerle olabiliyor. Güne çıkmadan önce duyurulara bir göz at. Ne kadar süre ayırmalı? Galerideki başyapıtlar ve amfiteyatro için rahat tempoda en az 1,5 saat ayır. Ön Raffaello'cu tabloların dilini çözmek, Copley'nin dev tuvalinin karşısında birkaç dakika sadece durmak, sonra merdivenlerden Roma katına inmek, ilgilenenler için 2 saate kadar planlamak içeriği sindirmenin en iyi yolu. Nasıl gezilmeli? Pratik bilgiler neler? Ücretsiz tanıtım turları, salıdan pazara, her gün saat 12:15 ve 13:15'te yapılıyor. 30 ila 45 dakika sürüyor ve rezervasyon gerekmiyor. Kişisel cihazına indirebileceğin Smartify uygulaması, tabloların hikayelerini kendi kulaklığınla dinlemene imkan verir. Gardıropta bir sterlin depozito ile kullanılabilen kilitli dolaplar var. Büyük çanta taşımaktan kaçınmak, hem konforu hem güvenliği artırır. Erişilebilirlik bilgileri ve kat planları indirilebilir. Ziyaretini rahat planlarsın. Ne görülmeli, nereye dikkat etmeli? İlk durak çoğu ziyaretçi için Copley'nin Gibraltar tablosu. Yangın, duman, köpüren deniz ve beyaz at üzerindeki komutan, uzun bir panonun sahneleri gibi önünden akar. Bu eser, gerçekten de 2 kat yüksekliğinde algılanır.
Galerinin mimari ritmi bile ona alan açar. Ön Raffaello'cu bir nefes almak. İstersen Dante Gabriel Rossetti'nin La Ghirlandatasına yaklaş. Yeşillerin içinden çıkan yüz, arp tellerinin yanında bir çiçek tacı taşır. Model Alexa Wilding'tir. Köşelerdeki melek başları ise May Morris'tir. Renk katmanlarına biraz zaman tanı. Bu tablolar aceleyi sevmez. Londra'nın tören ve sokak hayatını anlatan sahneleri kaçırma. William Logsdale'in 9 Kasım 1888 tablosunda Lord Mayor geçidi Bank kavşağında kalabalığı dalgalandırır. David Robertson, Lord Mayor alayı ile St. Paul's eseri, şehrin törensel aksını daha erken bir tarihten yakalar. Bu resimler, dışarıda birkaç adım sonra, göreceğin mekanların görsel arşivi gibidir. Roma katına indiğinde ritim değişir. Kırık duvar dokuları, eğimli banklar, arenanın altındaki drenaj hatları ve projeksiyonla tamamlanan oturma sıraları, Londinium günlerinin mekansal bir maketini kurar. Zemin seviyesindeki kavis taşını hatırla. Az önce tam bu çizginin üstünde yürüyordun. Şimdi 8 metre altta, aynı eğriyi içeriden takip ediyorsun. Sessiz kal ve taşların soğuk sesini dinle. Hayal gücün kalanını tamamlar. Neden? Görülmeli. Çünkü burada aynı gün içinde 2 Londra ile tanışırsın. Biri, Victoria döneminin görkemli hikaye anlatıcılığı. Öteki, Roma şehrinin ham taş dili. Bir tablo karşısında zaman donar, aşağıdaysa 2000 yıllık zaman avuç içine sığar. Bir şehrin ruhu nerede saklıdır diye sorarsan, bu galeri hem tuvalde hem toprakta diye cevap verir. Kimler için uygun? Sanat meraklıları için başyapıtların yanı sıra, şehir tarihine ilgi duyanlar için mükemmel bir kestirme rota. Aileler için ücretsiz ve rahat. Avluda nefes alacak geniş bir açık alan var. Tarih öğrencileri için Roma katı iyi bir saha notu fırsatı sunar. Fotoğrafçılar, dev tuvalin önünde ölçek etkisini yakalamayı sever. Aşağıdaysa ışık ve gölge taş dokusunu güçlü çıkarır. Yanına ne alınmalı? Rahat tabanlı bir ayakkabı, hafif bir üstlük, kulaklığın ve su iyi fikir. Galeri içi iklimlendirme sabittir. Ancak avlu rüzgar alır. Sakin gezmek, istiyorsan hafta içi sabah, hareketli bir sahne görmek istiyorsan öğleden sonra iyidir. Kısa süreli özel etkinlik kapanışlarına karşı girişteki panoları kontrol etmeyi unutma. Yakınlarda başka ne var? Yürüme mesafesinde St. Paul's Katedrali, Bank Kavşağı ve eski City sokakları var. Bir kahve molasını Cheapside, çevresinde verip galeriye, The City'nin taş yollarından geri dönmek, günün ritmine yakışır. Kapanmadan önce küçük bir hikaye anı. Coplin'in tablosunun önünde durup 1 dakika boyunca yalnızca nefesini say. O an, fırça darbeleriyle savaşın gürültüsü zihninde yarışır. Ardından Roma katına in ve arenanın kıvrımında bir an dur. Aynı şehirde, 2 bambaşka zaman. Hangisi sana daha çok şey fısıldadı? Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Bu anlatımı sevdiysen kanalı takip etmeyi unutma. Şimdi kendine şu soruyu sor. Bir şehrin resmini mi saklamak istersin yoksa taşına dokunmayı mı? Belki ikisini de. Çünkü Guildhall Art Gallery, Londra'nın hafızasını hem tuvale hem toprağa emanet ediyor. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.